Herkese hayırlı akşamlar. Ayasofya Camii'ne doğru ilerliyoruz. Bu gece Regaib Kandili Ayasofya Camii'nin minarelerinde kelime-i tevhidimiz yazıyor. La ilahe illallah. Gördüğünüz gibi şu an Gülhane Parkı'nın önündeyiz ve heyecan içerisindeyiz. Ailecek gidiyoruz. Akşamla yatsı arasında Kanuni Sultan Süleyman'ın o en sevdiği içecek Demirindi şerbet dağıtacağız. Baybars nasılsın? İyi. Evet, burada ailecek hep beraber mutluluk içerisinde ilerliyoruz. Yakınlarda olan, gelebilecek herkesi bekliyoruz. Bu mutluluğu, bereketi beraber yaşamak üzere. Her şey günümüzden tam 3 sene önce başladı. Habertürk'te Ötek Gündem programına konuk olmuştum ve o akşam konu Ayasofya'ydı. Ayasofya o günlerde müzeydi. Daha ibadete açılmamıştı ve 3 saatlik Öteki Gündem'de A'dan Z'ye bütün bir Ayasofya tarihini konuşacaktık. İşte Justinianus döneminin Ayasofya'sı, onun öncesi Theodosius döneminin Ayasofya'sı ve 1. Ayasofya Konstantin. Tabii ki Osmanlı'nın Ayasofya'sı ve diğerleri. A'dan Z'ye işte kubbesi, üzerindeki levhaları, ne var ne yok. Hem kilise dönemi hem de Osmanlı'nın Ulu Cami olması dönemi. Tabii bunları konuşurken konu küplere geldi. Antik Roma'dan Hristiyan Roma'ya, oradan Osmanlı'ya. Küpleri konuşurken bir söz verdim. Ve bu sözün içerisinde bir gün Ayasofya ibadete açılırsa, yani yeniden içinde namaz kılınmaya başlarsa, bu küplerin içerisinde şerbet dağıtmak istiyorum dedim. Bu canlı yayında verdiğim söz hakikaten o kadar çok kişinin aklında kaldı ki, bir sene sonra Ayasofya Camii ibadete açıldığında, açılış günü ben de buradaydım. Buraya açılışa geldiğimde sabah telefonuma baktığımda sosyal medyamda yüzlerce kişi ibadete açılıyor Ayasofya, şerbetler nerede dedi. Pandeminin en yoğun olduğu günlerde tabii ki böyle bir şerbet dağıtımı söz konusu olamazdı. Ama bu şerbet sözünü veren kişi olarak ne ben unuttum ne de takipçilerim unuttu. Sık sık ne zaman bir Ayasofya konusu söz konusu olsa şerbetlere ne oldu Talha Bey diye tatlı tatlı hatırlatmaktan geri kalmadılar. Kısmet bugüneymiş. Bugün 11 Ocak Perşembe 2024'teyiz ve Regaib Kandili gecesindeyiz. Şükürler olsun sözümü bugün tuttum ve Ayasofya Camii'nin girişinde şerbet dağıttım. Şimdi bu videoda o şerbet dağıtımındaki tatlı sahneleri, bir de Ayasofya Camii içinde o tarihi küpleri sizlere anlatacağım. Küpler nereden geldi? İşlevleri neydi? Antik Roma'da, Hristiyan Roma'da ve Osmanlı'da ne amaçla kullanıldı? Hazırsanız başlayalım. İzmir'in Tire ilçesi. Kesin vardır bizi Tire'den izleyenler. Tire sokaklarında kaç tane çeşme var biliyor musunuz? Yalak kısmı Roma lahti. Duruyor orada. Biz kıymet verdik onlara. Yani ellemedik, bozmadık, rahatsız olmadık yani. Ya bir Romalı putperest yatmış bunun için. Allah aşkına bunun içinden su mu içilir demedik. Hatta Ayasofya'mızın içine girdiğiniz zaman Bergama'daki Asklepion meşhur Roma hastanesinden getirilme 3. Murat 2 tane küp getiriliyor. Duruyor hala orada. Ayasofya'da bunlar da anlatılmalı. Ve Osmanlı Ramazan ayında teravih namazlarında içine şerbet dolduruluyor. Teravih namazı şimdi. Uzun bir namaz. 33 rekat kılıyorsun. Namazı kılarken insana bazen hararet basabilir. 3. Murat Asklepion'dan Bergama'dan getirmiş. Yok artık ya. Geldi tabii ki. Bunu nereden buldu reji ya? Biz buluruz. Bu 173 resmin içinde yoktu. Bu da farklı. Tebrik ediyorum. Ama bizim inanılmaz bir arşivimiz var. Değil mi? Tabii. Bu şu an bizim Ayasofya'mızın içinde bulunan 3. Murat'ın Bergama'daki Roma şehrinden, Roma hastanesi Asklepion'dan getirdiği 2 küp. Bunların içine şerbet dolduruluyor. Bak kurnası da var kenarında, görüyorsunuz. Evet. Ya düşünsenize. Yarın akşam teravih namazını Ayasofya Camii'ne kıldığımızı düşünün. Şerbet dolduruluyor. Vallahi bak Ayasofya'da teravih kılınsın. Ben burada bütün Türkiye ve dünya önünde söz veriyorum. İlk teravihin gül şerbetini ben dolduracağım. Dolduralım bunun içerisine. Cemaat İstediği gibi içsin bütün gece gül şerbetine. Söz verdim buradan. Ne zaman yapılırsa. Sağ olun, hoş geldiniz. Şerbetin ne olduğu soruluyor. Hemen kısaca bilgi verelim. Kanuni Sultan Süleyman'ın çok sevdiği Demirindi şerbeti. Tropik bir meyve.
böyle ağaçta çıkan ama böyle keçi boynuzu gibi meyveleri var. Kabuklarını kırıyorsunuz. İçinden hurmaya benzeyen bir şey çıkıyor. O mayi bunun ana maddesi. Tabii içine kakule gibi işte şerbetlere konulan baharatlar konuluyor ve Sultan Süleyman bunun hayranı. Bunu çok fazla seviyor. Karanfil falan var içerisinde. Çok şifalı. Çok şifalı. Afiyetler olsun. Allah kabul etsin. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Tamam mıdır bu? Siz almadınız galiba. Ben ikram ediyorum. Allah kabul etsin. Hayırlı kandiller. Hemen şöyle uzatalım. Hayırlı kandiller. Ha, siz dolduruverin. Buyurun. Hemen şöyle almayanlar. Buyurun. Gel Lele. Evet. Alabiliyor musunuz? Afiyet olsun. Ne demek? Birer birer yapalım onu. Elinize sağlık, çok güzel. Aldınız mı? Çok teşekkür ederim. Buyurun. Hadi. Ayasofya Camii'ne girdiğiniz zaman özellikle arkadaki büyük imparator kapısından sağda ve solda 2 tane mermer küp dikkatinizi çeker. Bakın şu an biz öyle bir yerde duruyoruz ki küplerin ikisini de buradan görmeniz mümkün. Bir tanesi tam önümüzde o devasa boyuyla 3. Murat dönemindeki Rumi ağız bileziği ve üzerindeki Osmanlı dönemi kapaklarıyla, bir de ta ileride var ayakkabılıkların arkasında. Bu gördüğünüz mermer küpler İzmir Bergama'dan getirildi. Roma İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemler, yani imparatorluğun bir ucu İspanya'dayken Anadolu'ya, oradan Orta Doğu'dan Kuzey Afrika'nın ucuna kadar uzandığı o devasa dönemde 3 büyük hastanesi vardı. Bu hastanelerden bir tanesi de İzmir Bergama'daki Asklepion'du. Asklepion Hastanesi'nin özelliği Anadolu'da bulunup Efes antik kentine yakınlığıyla Roma İmparatorluğu'nun en büyük 3. şehri Efes, en büyük 3. hastanesi Pergamon şehrinin Asklepion olmasıydı. Sağ olun, hoş bulduk. Allah kabul etsin. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Kanunun en sevdiği içecek. Teşekkürler. Allah kabul etsin. Sağ olun. Şuna bakmayın. Şuradan yeni çıkış var mı acaba? Her yerden. Semini de alın. Abi ne demek? Afiyet olsun. Yok, arkadaşımla beraber geldim. Çok beğendim. Hocam geldim, geleceğim. Çok iyi yaptın. Vallahi helal olsun ya. Sizi takip ediyorum, severek izliyorum Allah hocam. kabul etsin. Dualarınızdan unutmayın. Şerbet alır mısınız? Erkan Bey yazık daha şişmedi galiba. Erkan Bey, Erkan Bey aldınız mı? Yok, sonra alırım ya Sonra hocam. alacaksınız. Problem yok, sonra alırım. Valla çok memnunuz, çok mutluyuz. Yani hiç tanımadığımız, bilmediğimiz pırıl pırıl insanlar buraya geliyorlar. Şimdi biliyorsunuz Regaip Kandili bu gece ve Ayasofya Camii'nin gölgesindeyiz. Ayasofya Camii'nin önünde bunun dağıtımını yapmak bizim için büyük mutluluk. Ha, belki soranlar olacak, tarihte böyle şeyler oluyor muydu diye. Oluyordu. Hem Ayasofya Camii'nin içinde oluyordu hem etrafında oluyordu. Mesela ilginç gelecek size, yaz Ramazanlarında Safiye Sultan ve Kösem Sultan karpuz kestirirler. Camilerinde teravih namazı çıkışlarında dilim dilim soğutulmuş karpuz dağıtırlarmış, biliyor musunuz? Eminönü Yeni Cami'nin çıkışında Hatice Turhan Sultan'ın, Üsküdar Çinli Cami'nin çıkışında da Kösem Sultan'ın yaz Ramazanlarında dilimli karpuz dağıttığı, soğutulmuş şerbet dağıttıklarını biliyoruz. Çıkışta da dağıtılabilirdi, girişte de dağıtılabilir. Caminin içi de tabii biz dedik ki girişte yapalım. Herkesin eline gül suyu sıkalım, ellerine Kaan'ın en sevdiği demir hindi şerbetini takdim edelim. Herkes böyle bir motivasyonla, mutlulukla girsin Ayasofya Camii'ne. Regaip Kandili'nde yatsı namazını, içerideki o zikirleri, tekbirleri, tehlilleri böyle bir motivasyonla idrak etsinler. Duaların adı bizleri unutmasınlar arzu ettik. Buranın önünde böyle bir tarihi güzelliği yeniden yaşamak, benim 3 sene evvel televizyon ekranlarından verdiğim sözün yerine getirilmesine sebep olmadan dolayı da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ben vazifeye döneyim, biraz dağıtayım, sözümü tutmuş olayım. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin dualarınızı inşallah. İnşallah. Gecede. İyi ki geldiniz.
Hocam sizi görmek için geldik. Hoş geldiniz. Merhaba, merhaba. Fransa'dan selamlar. Bizim kız dedi ki bana Aferin buradayım. Çok sevindim. Talha. Nerede oğlan? Burada mı? Ben bir resim Resim, Nasılsın? resim çekebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Roma o günlerde putperest bir devletti. Zeus, Afrodit, Artemis, Athena, Nike ve bunun gibi Jüpiter kültüne ait putları vardı ve orada bir sağlık merkezi kurmuşlardı. Şifalı suları vardı. Aynı zamanda ilginç bir terapi, dinlenme, yosun, şifalı bitkiler, telkin yöntemlerinde kullanıldığı bir ilginç şifa merkeziydi. Bu Asklepion o kadar enteresan bir yerdi ki dünyaca meşhur bir sloganı vardı. Buradan içeri ölüm bile giremez. Tabii ki ölüm bile giremezdi. Çünkü hastanenin bahçe kapısının önüne özel bir giriş bölümü yapmışlar. Hastalar içeri girerken onları bir tetkiye tabi tutuyorlardı. Eğer hakikaten ölecek gibi ağır hastaysa onları hastaneye sokmuyorlar. Böylece ölüm hastaneye giremiyordu. Yani Romalılar da işin yolunu bulmuşlar. İşte o telkin salonlarında özel uyuma bölümleri vardı. İnsanları uyutuyorlardı. Rüyalarında onlara telkinlerde bulunuyor ve onlara iyileşeceksin, şöyle olacak, böyle olacak diyor. Uyanan kişilerin rüyalarını dinliyor. Rüyalarına göre tedavi metotları uyguluyorlardı. Yani burada saatlerce konuşulacak uzun bir konudur. Asklepion ve Asklepion'un tedavileri. İşte bu görmüş olduğunuz mermer küp ve arkadaki diğer küp Asklepion içine bulunuyordu. İçine belki şifalı iksirler koyuyor, insanlara bunları sunuyorlardı. Sonra Hristiyan Roma dönemi geldi. Putperest Roma'nın Asklepion'u ve Pergamon'u tabii ki ihmal edildi. Darmadağın, metruk bir vaziyette kaldı. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Aleykümselam. Buyurun lütfen. Hocam duanız nasıl kabul oldu? Ya hakikaten çok teşekkür bunca ederiz. insanlar, Sağ olun. elhamdülillah. Ama sizlerin de çok emeği var. Nasıl geldim bilmiyorum Çok buraya. sağ olun. Vallahi Çok avukatlar sağ olun. erkenden çıktı. İkini de buradaydı. Çok teşekkür ederim. Sizlerin emeği katkısı çok fazla. Yani Allah nasip eder gitmek kısmet olursa inşallah sizinle Kudüs'ü gerçekten görüp Evet biz onun Başım için dua üstüne. ediyoruz. Başım çok üstüne. istiyorum. İnşallah. Çünkü sizden sonra ben Alparslan'ın orada yattığını öğrendim. Evet ya. Ve maalesef. Evet, Artuk Bey'in maalesef. kabri orada. Çok kıymetli bir yer Kudüs. Çok bizden yani. Yani kesinlikle ben Kudüs'ü görmemişim. İnşallah Allah nasip eder de o günler. İnşallah. Evet, gördüğünüz gibi ağzı dili söylemeyenler de bu gece bizi yalnız bırakmadılar. Onlar da bizimle beraberler. Ayasofya Camii'nin gölgesinde hepimize yer var değil mi? Hocam çok güzel bir sürpriz yaptınız. Takipteydik Ne ama demek? Rabbim gönlünüzü, Bu aslında yüreğinizi- Osmanlı'dan günümüze gelen bir adet. Evet. Yani bunu Osmanlı padişah hanımları çok sık yaparmış. Aleykümselam, hoş geldiniz. İyiyiz. Kanuni en sevdiği şerbetten dağıtıyoruz. Aynen. Onun için Ha. geldik zaten. Çok sevindim, ne güzel. Oğlum özellikle sizi görmek Aa, istiyor. tanışalım, tanışalım. Nerede oğlan? Fatih, gel bakalım. Nasılsın? Çok sevindim. Kaç yaşındasın? 8,5. Fatih'ciğim bak, Allah rızası doğrusunda yaşayan insanlardı. Helal dairede yaşıyor, helal gıdalarla besleniyorlardı. Bu Demirhin'de Kaan'ın en sevdiği içeceklerdendi. Zaten tadı da güzelmiş. Çok güzel değil mi? Evet. Hakikaten. Bursa'da çok ünlü bir şerbet ustamız yaptı bunu. Hakikaten ben de beğendim yani. Biz bu akşam burada şerbet dağıtmak için buradayız ama çok kıymetli tarihseverler kitaplarıyla gelmişler. Burada aynı zamanda kitabı imzası da yapıyorum. Ayasofya Camii'nin gölgesinde Regaib Kandili'nde elbette bizim için çok anlamlı. Çok memnun oldum. Teşekkür ederiz. Sağ olasınız. Allah kabul etsin. İbadetleriniz sağ olasın. Şerbet. Demir hindi. Do you know demir hindi? Demir? Demir hindi. Temur hindi. Yes, Do you yes, know? yes, yes. Temur hindi. Yes. Juice. Demir. Yes. Magnificent Sultan Süleyman'ın the Yes. best drink. Şifa. İnşallah. Şifa olsun. Şifa olsun. Evet, Buyurun. teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bir Asya bir bak bakalım. Şöyle yapalım. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Kanuni Sultan Süleyman'ı biliyorsunuz. Kanuni'nin en sevdiği içecekmiş bu. Demir hindi çok severmiş. Ondan dolayı ondan size ikram edeceğiz inşallah. Yani birileri Osmanlı sultanlarının maalesef böyle kötü alışkanlıkları olduğunu söylüyor ama onlar yalan. Onlar hep helal şeyler tüketiyorlardı. Bunun böyle bilincinde olarak bir tadına bakın. Çok da güzel hazırlamış şerbet hazır. Nereden geliyorsunuz? Üsküdar'dan geliyoruz. Kızım sadece şerbet için geldi. Çok sevindim. Zaten bu kolalar, fantalar nereden çıktı arkadaşlar? Bak 47 yaşındayım.
kola, fanta bizim evimize girmez. Burada Şura gelir misin? Şura abi gel. Şura benim kızım, 24 yaşında. Merhaba. Şura kızım, Şura bizim evde hiç kola, fanta içiliyor mu? Hayır. Sen içtin mi hiç? Hayır. Bizim evde. Hiç biz o zorladık mı içme diye? Yo hayır, çocukken hiç denemediğim için sanırım aramıyorum yani. Sen şimdi bizden ayrı yaşıyorsun, mesleğin ayrı. Gittiğin iş yerinde arkadaşlar ortamda kola, fanta içiyorlardır. İçiyorlar. Sen içmeyince garipsemiyorlar mı? Onlarla beraber öyle. Garipsiyorlar. He? Garipsiyorlar. Sen öyle bir onlarla içeyim ihtiyaç duymuyor musun? Ya zaten çocukken denemediğin zaman asidi sonrasında yakıyor insanı. İçemiyorsun yani istesen de. Bir de burada bir şey çok önemli. Alternatifini sunmamız lazım. Yani şimdi çocuk alternatifini evde bulmazsa gider başka şeyleri arar, peşine düşer. Arkadaşlarından, çevreden etkilenir. Bizim evimizde her sene Mayıs ayında gül şerbeti, Haziran'da Yasemin şerbeti, Temmuz'da böğürtlen, Ağustos ayında reyhan şerbeti çeşit çeşit yapıyoruz. Buzdolabı dolu değil mi? Evet. Kilerde falan hepsi var. Yani öyle olunca alternatifini sunduğumuz zaman şerbet var mı evlerinize, içiyor musunuz? Evet. Çok sevindim, çok memnun oldum. Okullarına bile gönderdik, dağıttık. Evet. Ya ben bile tura katılırken hemen evden bir şey hazırlıyorum. Öyle yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Tabii çekilelim. Şuracığım çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Tabii çekilelim. Çok memnun oldum. Buyurun. Buyurun lütfen. Allah kabul etsin. Kanun'un en sevdiği içecek. Demir hindi şerbeti. Takip ediyoruz amca sizi. Çok teşekkür ederim. Hocam Sağ olun. duydum döndüm ha. Valla çok sevindim. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Sağ olun. Bu akşam Kanuni'nin ruhunu da şad ediyoruz. Ya bakın artık erdi yetti ya. Yok Osmanlı padişahları şöyle içki içermiş, böyle alkol, yok böyle işret falan bilmem ne. Divan edebiyatında bazı isimler farklı anlamlara gelir. Farklı kullanımlarda farklı. Kur'an'da da şarap kelimesi geçiyor. Şimdi o şarap alkollü şarap mı demek? Tabii ki değil. Millet bunları bilmediği için divan edebiyatındaki şiirleri alıyorlar. Vay şöyle içiyorlarmış, böyle işret. Yani meclisi. Senin niyetin kötüyse bu olay başka. Ondan dolayı Osmanlı toplumu bir şerbet toplumudur. Bugün tatlı içecek deyince elin Amerikalısı bir kolayla, fantayla, o iki şekerli içecekle dünyayı ele geçirdi. Halbuki Coca-Cola dediğiniz şey bizim bugün Diyarbakır'ımızda her köşe başında satılmakta olan meyan kökü şerbetidir. Meyan kökü şerbetimizi almış, formülize etmiş, içine bir gaz sıkmış, bütün dünyaya satıyor. Bize ait olan şeyler. Şekerli içecek deyince akla dünyada biz geliriz. Osmanlı ve Selçuklu gelir. Aldınız mı? Demirinde. Evet, şöyle buyurun. Buyurun lütfen. Ne demek? Kanun'un en sevdiği içecek demir hindi şerbeti. Ne zaman ki Fatih Sultan Mehmet eliyle Ayasofya Camii fethedildi ve bu kıymetli yere Osmanlı farklı yüzyıllarda buranın kıymetini arttırıcı hediyeler sundu. 16. yüzyıla gelindiğinde, yani Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1538 yılında Mimar Sinan baş mimar olup baş hassa mimar olarak o devasa imparatorluğun dört bir yanında ne kadar kıymetli cami varsa onların inşaatı, bakımı, donatılması, bunların hepsinden sorumlu bir numaralı kişi Mimar Sinan'dı. Mimar Sinan Ayasofya Camii için kapsamlı bir tamirat yaptı. Bu emri ona 2. Selim vermişti. 2. Selim döneminde başlayan dış tamirat ve temeller onun oğlu 3. Murat döneminde bu kez iç donanıma yönlendi. İşte içindeki mihrap bugün hala duran, içindeki minber, içindeki 4 farklı köşedeki 4 müezzin mahfili. Bunların hepsi 3. Murat döneminde yine Mimar Sinan eliyle yapıldı. Mimar Sinan bu muhteşem esere Osmanlı'nın İstanbul'daki Ulu Camisi'ne daha farklı şeyler de koyup kıymetini arttırmak istiyordu. Ve Mimar Sinan imparatorluğun dört bir yanına haber gönderiyor ve oralardaki bir takım mimari detayları öğrenip ihtiyaç varsa başkente, payitahta getiriyordu ve ona dört bir yandan raporlar geliyordu. İşte efendim Sayda Sidon'un o meşhur Fenike, Babil harabelerinde şunlar var. Yok İskenderiye'de bunlar var. İstanbul'da Süleymaniye Camii'ni yaptı Mimar Sinan. Süleymaniye'nin içindeki kubbeyi taşıyan 4 devasa kırmızı granit sütun, biri Mısır İskenderiye'den, biri Baalbek'ten. Baalbek Fenike Krallığı'nın başkenti. Bugünkü Lübnan. Bir tanesi Kıztaşı, biri Topkapı Sarayı civarından geldi. Bunları Mimar Sinan raporlar alıyor ve ona göre istetiyordu. Ve kendisine gelen raporlarda
İzmir, Pergamon harabelerinde 2 mermer küpten bahsediliyordu. Mimar Sinan heyecanlandı. Boyları, enleri, çapları hepsi yazmaktaydı. Ağırlıkları ve o 2 mermer küpü oradaki Bergama'daki mutasarrıftan istedi. Mutasarrıflık Bergama'dan Ala'ya indirdi. Ala'da tabi liman vardı. Gemilere yüklendi. Gemilerle beraber Sarayburnu'nun önüne kadar geldi. Oradan bu son derece ağır dev mermer küpler getirildi ve Mimar Sinan bunlara birer mermer kaide yaptırdı. Kaidenin üzerine birer ayak, ayağın üzerine küpler ve onların üzerine de gördüğünüz gibi Rumi birer ağızlık konuldu. Bunlar 3. Murat dönemi Mimar Sinan eseridir. Kurnasını görüyor musunuz? Bakın bir kurnası burada, bir kurnası orada, bir kurnası orada. 4 kenarına 4 aynı kurna konuldu ve bunlar buraya konulduktan kısa bir süre sonra gelen ilk Ramazan ayında her teravih gecesinde her biri birbirinden kıymetli, birbirinden şifalı şerbetler dolduruldu ve camiye uğrayan herkese bu kurnalardan şerbet dağıtıldı. Buyurun lütfen. Allah razı olsun. Eşimle de bir tanıştık. Tabii. Memnun oldum. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan mı geliyorsunuz? Tuzla'dan geldim hocam. Tuzla çok güzel. Eşimi aldım getirdim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Selamünaleyküm. Aleykümselam. İyi. Siz nasılsınız? Takip ediyordum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Çok memnun oldum. Sağ olun. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Kandiliniz mübarek olsun. Aldınız mı? Bir şey rica etsem size. Nereden? Hakkari'den mi geliyorsunuz? Bak Hakkari'den gelen var. Şu beyefendiyi bir gösterelim kamerada. Bak Hakkari'den de gelmişler buraya. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Rize'den mi? Ne güzel ya. Tam Türkiye panoraması bugün. Gülfidan Hanım, kıymetli eşim. Vallahi hep hayal ettiğimiz şeydi değil mi Gülfidan Hanım? Çok şükür elhamdülillah. Kendisi tarihçi, özellikle Osmanlı ve Selçuklu hanımları üzerine çalışıyor. Aynen. Gülfidan Hanım sizi burada yakalamışken, Buyurun. demir hindi şerbet dağıtılırken, Aynen. Osmanlı'da bunun örnekleri var mıydı? Selçuklu'da bunun örnekleri var mıydı? Tabii, Bunun olmaz hakkında olur bir mu? bilgi Sadece alsak. dağıtmak anlamında söyleyeyim. Yani bu tarz dağıtma değil, şenlik şeklinde vardı. Yani devletin organizasyonları vardı. O açıdan önemli aslında. Keşke yani daha büyük organizasyon. Biliyorsunuz şeker alayları vardı. Yani çocuklar için daha orijinal olsun diye bu Sultanahmet Meydanı'nda muhtemelen özellikle bu İbrahim Paşa Sarayı'nın önünde kocaman alaylar yapılıyordu ki hatta çokça şekerden heykeller, şekerden ağaçlar çocuklara yağmalatılıp bunlar tabii çok eğlenceli, keyifli şeyler. Ramazanlar çokça yapılıyordu. Sünnet törenlerinde çokça yapılıyordu. Pilav kapma merasimleri vardı biliyorsunuz. Yeniçeriler yapılıyordu. Sarayın, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde. Önemli. Yani bunlar sosyalleşmek, insanların bir araya gelmesi, birbiriyle biraz hemhal olması anlamında. Bunlar güzel eğlenceler. Keşke daha çok olsa, daha farklı organizasyonlar olsa. Güzel olur. Olmaya devam eder inşallah ki bu da bizim demir hindi zaten hem şifa anlamında hem de lezzet anlamında çok uzun zamandır içtiğimiz, yaptığımız, evimizde de tükettiğimiz bir içecek. Bir de çok soran oldu gelenler gidenler. Bunun tarifi nedir diye. Böyle bir kabataslak bir tarif alabilir miyiz? Demir hindimiz varsa ki biliyorsunuz o fasulye gibi böyle dış kabukları soyulduktan sonra biraz hurmaya benziyor. Ondan sonra onları bir miktar alıyoruz. O artık şimdi onu söylemem zor olur yani sizin yapma limitinize göre değişiyor. Aldık tencereye, içine kakule atıyoruz, karanfil atıyoruz, tarçın atıyoruz. Ondan sonra şeker oranı sizin damak tadınıza göre ayarlıyorsunuz. Ondan sonra biraz limon atıyoruz, birkaç dilim. İşte sizin yani yapma kapasitenizle ilgili yani ne kadar yapıyorsunuz? 5 litre mi, 10 litre mi? Ona göre kaynatıyorsunuz. Sonra hatta ben o ne denir baharatları bir kese içerisinde koyuyorum. Kaynadıktan sonra çıkarıyorum aynı şekilde. Sonra süzüyoruz. Afiyet olsun. Ve bu şekilde oluyor. Çok teşekkür ederiz. Gülfidan Hanım'la biz sabah konuşuruz. Aslında Aynen. anlatacağı ve benim soracağım çok şey var ama ayrıca bugün sizin de özel artık Osmanlı kadınları, İnşallah. Osmanlı kadınlarının toplumun annesi olma misyonunu konuşalım inşallah. İnşallah. Kaç yaşındasın? 5,5. Kaç tane demir hindi şerbeti içtin? 4 tane. Nasıl, güzel miydi? İşte bu. Bak Ertuğrul gördüğünüz gibi 5,5 yaşında 4 bardak demir hindi içmiş ve çok sevmiş. Çocuklarımızı bize ait bu tatlarla tanıştırırsak kolaya, fantaya, yabancılara ait hakikaten aynı zamanda zararlı olan bu meşrubatlardan kurtarabiliriz. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan. İstanbul'dan. Hangi yakadan? Hangi semtten geliyorsun? Esenler'den.
Ta oradan buraya. Anne babayı da tebrik ederiz. Buradan, ta oradan buraya Ertuğrul'u getirmişler. Şimdi Ertuğrul bu akşam hiç unutmayacak. Hiç unutmayacak. Çok memnun oldum Ertuğrul'cum. Fotoğraf mı çekiliyoruz? Hadi çekilelim. Buyurun abi. Hoş geldiniz. Evet hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Şerbet almadan geçmeyin. Demir indi. Tamam biz de aldık. Çok sağ olun. İşte o gün, o akşam Habertürk'te öteki gündemde bir gün yeniden Ayasofya Camii ibadete açılırsa ben de şerbet dağıtmak istiyorum dedim. Nasip bu geceyeymiş, bu regaib kandiline. Tabii ki bu mermer küplerin içine dağıtmam söz konusu olamazdı. Çünkü bunlar artık tarihi eser. Bunlar günlük kullanımda kesinlikle içine şerbet konulamaz, dağıtılamaz. Bunları gözümüz gibi bakacağız. Bunlar artık caminin birer süsü. Caminin dışında dağıtım yapıldı. İnsanlarımız uğradılar. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın farklı ülkelerinden insanlarımız, misafirlerimiz vardı. Ben sözümü tuttum. Şükürler olsun nasip oldu. Bundan sonra yapılacak en güzel dua kıyamete kadar Ayasofya Camii'nin ibadete açık kalması yönündedir. Rabbim kıyametlere kadar Ayasofya'nın nöbetini tutmayı bu millete nasip etsin inşallah. Ve inşallah Ayasofya'nın dört bir yanında nice insanımız hayırseverliğiyle gönüllerinden ne koparsa buraya gelen insanların şevkini arttırıcı ikramlarda bulunsunlar. Buraların cemaatleri hep her zaman var olsun. Ayasofya'nın minarelerinden kıyamete kadar ezan sesi yankılanmaya devam etsin. Neyle bitirelim? Yahya Kemal Beyatlı'nın sözleriyle bitirelim. Yahya Kemal, o ünlü şairimiz ne diyordu? Anladım ki devletimizin iki önemli temeli varmış diyordu. Bir tanesi Hırka-i Saadet dairesinde okunan Kur'an ki hala okunuyor. Diğeri Ayasofya Camii'nin minarelerinde okunan ezan ki hala okunuyor diyordu. Şükürler olsun 2024 yılının 11 Ocak Regaib gecesindeyiz. Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saadet dairesinde Kur'an-ı Kerim hala okunuyor. Ayasofya Camii'nin minarelerinde mübarek ezan-ı Muhammedi hala okunuyor. İnşallah kıyametlere kadar da okunacaklar. Ayasofya Camii'nden hepinize hayırlı geceler. Şimdi Sultanahmet Camii. Ve Ayasofya Camii.